Noir türünün o kendine has bir hissi vardır, değil mi? Bayat sigara dumanı kokusu, kaldırıma vuran yağmurun o bitmek bilmeyen ritmi ve tabii dünyanın tamir edilemez bir şekilde bozuk olduğu, onu düzeltmeye çalışacak kadar aptal olan tek kişinin de sen olduğun hissi. İşte bugün masamızda tam da bu atmosferi alıp bir şişeye koyup size sunmayı vaat eden bir oyun var. The Last Case of John Morley. Gönderdiğin kaynakları inceledik ve bu dava dosyasını senin için açmaya hazırız. Ve o dosyayı açar açmaz da karşımıza çok net bir çelişki çıkıyor. Bu oyun eleştirmenleri ve oyuncuları resmen bir jüri gibi ikiye bölmüş durumda. Bir yanda o yağmurla ıslanmış sokakların, loş odaların ve ağır kasvetli havanın büyüsüne kapılanlar var. Diğer yanda da Biz de tam olarak bu. Bu derinlemesine analizde bu davanın peşine düşmeye değer mi, yoksa atmosfer tek başına bir oyunu kurtarmaya yeter mi, bunu anlamaya çalışacağız. Harika, o zaman lafı hiç dolandırmadan doğrudan dava dosyasına dalalım. Hikaye ve kurulum. Bize anlatılanlara göre John Morley adında bir karakteri canlandırıyoruz. Son davasında ciddi şekilde yaralanmış, hem bedenen hem de ruhen yorgun düşmüş tecrübeli bir özel dedektif. Hani o klasik her şeyden bıkmış ama işini bırakamayan dedektif arketipi vardır ya. Aynen öyle. Tam olarak o. Morley hastaneden yeni çıkmış, ofisine zor zor dönmüş, daha soluklanamadan kapısı çalınıyor. Gelen kişi Lady Margaret Forsyth adında bir aristokrat ve Morley'den çok garip bir şey istiyor. 20 yıl önce işlenen ve polisin üstünkörü bir şekilde çözüldü diyerek kapattığı kızının cinayetini yeniden araştırmasını. vay canına 20 yıl. Evet, polis olayı birkaç hırsızın üzerine yıkıp dosyayı rafa kaldırmış ama anne bu hikayeye zerre kadar inanmamış, 20 yıl boyunca içinde o şüpheyle yaşamış. Bu çok uzun bir süre. Bu detay bile tek başına hikayeye bambaşka bir ağırlık katıyor. Yani bu artık sıcak bir olay yeri incelemesi değil, resmen bir arkeolojik kazı. Ve bu kazıyı yapacağımız yerde suçun işlendiği, terk edilmiş ve sırlarla dolu Bloomsbury Malikanesi. Kesinlikle. Kaynaklar oyunun sadece o malikaneyle sınırlı kalmadığını da söylüyor. Daha sonra bizi harap bir akıl hastanesi ve bir hastane gibi daha da tekinsiz mekanlara götürüyormuş. Ve bütün bunlar alternatif bir 1940'lar İngiltere'sinde geçiyor. Evet, ama altını çizmek lazım. Bu bir bilim kurgu ya da steampunk değil. Aksine dönemin o kasvetli, baskıcı, neredeyse boğucu hissini çok gerçekçi yansıttığı özellikle vurgulanıyor. Ama hikaye anlatımında asıl büyüleyici olan şey sunuş biçimi. Çoğu oyunda baş karakter sessiz bir avatardır, oyuncu kendini onun yerine koysun diye. Burada tam tersi. John Morley bir an bile susmuyor. Evet, bu detay benim de çok dikkatimi çekti. Sürekli düşünüyor, mırıldanıyor, çevresine yorum yapıyor, yaralı bacağının sızısından şikayet ediyor. Hatta JT Games incelemesindeki bir yorum durumu harika özetlemişti. Sanki John Morley ben değil de onun hakkındaki bir filmi yönetiyordum diyordu. Bu oyuncuyla karakter arasına ilginç bir mesafe koyuyor. Dedektif olmaktan çok bir dedektifi izliyor gibisin. İşte bu, oyunun en belirleyici tasarım tercihi. Bu durum oyuna adeta interaktif bir radyo tiyatrosu havası katıyor. Morley'nin iç monologları hikayenin ve atmosferin ana taşıyıcısı oluyor. Ama bu tarzın kaçınılmaz bir sonucu var. Yavaşlık. Yavaşlık. Geliştiriciler sizi bu dünyaya koşturmak yerine içinde adeta demlenmenizi istemişler. Morley'nin yaralı bacağı sadece bir hikaye detayı değil, aynı zamanda bu yavaş tempoyu mekanik olarak dayatan bir unsur. Her adımını ağır ağır atıyor, her merdiveni zorlanarak çıkıyor. Bu yavaşlık atmosferi besliyor anlaşılan ama oyuncuyu aktif tutan mekanikler olmadan bir süre sonra sıkıcı hale gelebilir. Peki bu yavaş tempoda oyuncu tam olarak ne yapıyor? Büyütecin altına oynanışı yatırdığımızda ne görüyoruz? Kaynaklar bu konuda oldukça net. Eğer Sherlock Holmes, Crimes and Punishments gibi bir oyun bekliyorsanız, Evet. yani yanlış kişiyi suçlayabileceğiniz, çıkarımları tamamen size bırakan bir dedektiflik simülasyonu, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Kesinlikle. Oyunun yapısı oldukça çizgisel, hatta kaynakların tabiriyle raylar üzerinde ilerleyen bir yapıda. Bir odaya giriyorsun ve senaryonun o an senden bulmanı istediği 3-4 spesifik ipucunu bulana kadar ilerleyemiyorsun.
Bir mektup, bir fotoğraf, devrilmiş bir sandalye. Bunları bulduğun anda da Morley senin yerine çıkarımı yapıyor. Sen daha kanlı mendilin ne anlama geldiğini düşünürken Morley'nin sesini duyuyorsun. Aha, demek uşak gece yarısı bahçedeydi. Anladım. Yani oyun zekanı test etmiyor, daha çok sabrını sınıyor. İpuçlarını bulma görevini sana veriyor ama birleştirme işini kendisi hallediyor. Bu durum oyuncunun kendini ne kadar zeki veya dedektif gibi hissetmesini engelliyor olmalı. Engelliyor, evet. Oyuncu büyük ölçüde pasif bir gözlemci konumunda kalıyor. Ama kaynaklar bu sistemin tamamen tatminden yoksun olmadığını da söylüyor. Özellikle bulunan ipuçlarıyla dedektifin zihninde olayın nasıl gerçekleştiğini canlandırdığı anlar varmış. Bu suç mahalli canlandırmaları tüm parçalar yerine oturduğunda gerçekten tatmin edici "aha" anları yaşatabiliyormuş. Peki ya bulmacalar? Hiç mi yok? Var. Ama hafif bulmacalar. Genellikle kasa şifreleri bulma, kilitleri açma veya etraftaki notlardan yola çıkarak bir mekanizmayı çalıştırma gibi. Yani The Witness gibi beyin yakan cinsten değiller. Sadece süreci biraz daha interaktif kılmak için eklenmiş küçük engeller. Anlıyorum. Yani oynanışın kendisi bir amaç değil de hikayeyi bir sonraki durağa taşıyan bir araç. Peki ya bu aracın kendisi ne kadar sorunsuz çalışıyor? Çünkü çizgisel olması bir tasarım tercihi olabilir ama kötü çalışması bambaşka bir konu. İşte davanın karmaşıklaştığı yer tam olarak burası. Listenin başında neredeyse her eleştirmenin diline doladığı o meşhur Pixel Hunt geliyor. Piksel avı. Aynen. Bir nesneyi alabilmek veya onunla etkileşime geçebilmek için tam doğru açıda, tam doğru mesafede durman gerekiyor. 1 milim yanda olursan oyun onu algılamıyor. Bu durum bir dedektif gibi odayı taramak yerine görünmez bir hitbox ile savaşan oyuncu gibi hissetmene neden oluyor. Odayı ipuçları için değil, oyunun etkileşim noktasını bulmak için tarıyorsun resmen. Bu gerçekten de tüm sürükleyiciliği anında yok edebilecek bir şey. Kendini Humphrey Bogart gibi hissetmeye çalışırken, bir anda kendini bozuk bir otomatla boğuşurken bulmak gibi. Başka ne gibi jank olarak tabir edilen pürüzler var? Fiziksel pürüzler de bolca mevcut. Jump dash roll incelemesi. Mesela kapıların sürekli oyuncunun içine doğru açılması ve karakterin kapıya takılması gibi. Bu yüzden geri çekilmeden ilerleyemiyorsun. Küçük ama sürekli tekrar eden sinir bozucu detaylar. Ve belki de en can sıkıcısı atlanamayan diyaloglar. Evet. Yavaş tempolu bir oyunda bu büyük sorun olabilir. Kesinlikle. Morley'nin o ağır ağır konuştuğu uzun monologlarını hızlandırma veya geçme seçeneği yok. Bu da oyunun zaten 3-4 saatlik kısa süresini yapay olarak uzatma çabası gibi hissettiriyor. Peki, oynanış ve teknik sorunlar dosyası epey kabarmış görünüyor. O zaman şimdi gelelim terazinin diğer kefesine. Oyunun en çok övülen, hatta birçokları için kurtarıcısı olan yönüne. Atmosfer. Neredeyse tüm kaynaklar oyunun diğer tüm günahlarını affettiren şeyin bu olduğu konusunda hemfikir. Jati Games'in o meşhur yorumunu tekrar hatırlatalım. Oynanış 10 üzerinden 6 ise atmosfer tam 9. Bu durumu mükemmel özetleyen bir tespit. Görsel tasarımda özellikle ışıklandırma bir yıldız gibi parlıyor. Kaynaklar, geliştiricilerin ışık ve gölgeyi kullanarak yarattığı gerilimi uzun uzun övüyor. Uzun bir koridorun sonunda bir silüetin hareket ettiğine yemin ediyorsun ama yaklaştığında bunun sadece rüzgarda sallanan bir palto olduğunu görüyorsun. Oyun bu şekilde sürekli senin paranoyanla oynuyor, hayal gücünü sana karşı bir silah olarak kullanıyor. Ve bu görsel şöleni tamamlayan şey de ses tasarımı olmalı. Sim UK Reviews, ses tasarımının oyunun en büyük güçlerinden biri olduğunu söylüyor. O malikanede yalnızken duyduğun her sesin bir anlamı var. Dışarıda hiç durmadan yağan yağmurun yarattığı o tecrit hissi, bastığın her döşemenin çıkardığı o rahatsız edici gıcırtı, Kırık bir pencereden sızan rüzgarın uğultusu. aynen. Neredeyse tüm eleştirmenler en iyi deneyim için gürültü önleyici kulaklıklarla oynanmasını şiddetle tavsiye ediyor. Hatta bir eleştirmen, oyunda duyduğu bir tıkırtının oyundan mı yoksa kendi evinden mi geldiğini anlayamadığı için yerinden sıçradığını anlatıyor. Bu atmosferin ne kadar başarılı olduğunun kanıtı sanırım.
İşte atmosferin başarısı da tam burada yatıyor. Bu oyun ucuz jump scare dediğimiz ani korku ögeleriyle seni korkutmaya çalışmıyor. Tehdit hiçbir zaman somut değil. Peşinde koşan bir canavar yok. Gerilim tamamen psikolojik ve atmosferden besleniyor. Oyunun amacı seni öldürmek değil, rahatsız etmek, diken üstünde tutmak. Bu aslında oyunun varoluş amacı. Mekanik ağırlıklı bir dedektiflik simülatörü olmaktan ziyade o hissi yakalamaya çalışıyor. Hani kötü şeylerin yaşandığı büyük eski bir evde yapayalnız olma hissini yakalamaya çalışan bir mood piece, yani bir atmosfer eseri. Ancak bu kadar övülen bir atmosferin bile gizleyemediği pürüzler var anlaşılan. Oyun kaynakların da belirttiği gibi adeta cilalanmamış bir elmas gibi duruyor. Özellikle anlatı odaklı bir oyunda affedilmesi daha zor olan hatalar dikkat çekiyor. Evet, indijenk olarak tabir edilen genel teknik sorunlar bir yana, oyunun kendi iddiasını zayıflatan daha temel problemler var. Mesela, ışıklandırma harika olsa da bazı kaplamalara yakından bakıldığında oldukça düşük çözünürlüklü ve çamur gibi göründüğü belirtiliyor. Nadiren gördüğümüz karakter animasyonları ise sert ve ruhsuz olarak tanımlanmış. Hatta bir eleştirmen bir kapıda sıkışıp kalmış değil mi? Evet, Gaming Boulevard'dan bir eleştirmen, bahsettiğimiz o kapı sorunlarından bir yüzünden bir kapıda tamamen sıkışıp kaldığını ve ilerlemek için oyunu yeniden yüklemek zorunda kaldığını anlatıyor. Bunlar can sıkıcı ama belki bağımsız bir yapımdan beklenebilecek pürüzler. Peki ya o affedilmesi daha zor olan hatalar? Özellikle bir dedektiflik oyununda. İşte orası daha da acı verici. The Escapist'in incelemesi çok bariz bir hataya parmak basıyor. Oyunun geçtiği ana mekan olan Bloomsbury Mülkanesi'nin ismi, oyundaki farklı belgelerde bazen Bloomsbury, bazen de Bloomsbury gibi farklı ve yanlış şekillerde yazılmış. Şaka gibi. Gerçekten. Şimdi düşün, her detayın, her kelimenin önemli olması gereken bir gizem oyununda, oyunun kendisi en temel isimlendirmelerde bile bu kadar dikkatsiz davranıyorsa, bu senin hikayeye olan inancını nasıl zedeler? İnanılmaz bir dikkatsizlik. Sürükleyiciliği bir anda bıçak gibi keser. Bir dedektif olarak kanıtların tutarlılığını sorgulaman gerekirken, oyunun geliştiricilerinin tutarlılığını sorgulamaya başlıyorsun. Tam olarak bu. Ve sorunlar bununla da bitmiyor. Jump Dash Roll, seslendirme ve sunumdaki diğer sorunlara dikkat çekiyor. 70 yaşında olması gereken bir karakterin 20'li yaşlarındaki biri gibi seslendirilmesi, altyazıların sesle senkronize olmaması gibi prodüksiyon hataları ve belki de en önemlisi birçok eleştirmenin hemfikir olduğu bir konu var, oyunun finali. Nasıl yani? Hikayenin özenle kurduğu gizem ve beklentinin sonunda aceleye getirilmiş, tatmin etmeyen ve hatta bazıları için anlamsız bir sonla noktalandığı yönünde ciddi eleştiriler var. Pekala. Sanırım tüm kanıtları masaya yatırdık. Hikayesiyle, oynanışındaki pürüzlerle, zirveye oynayan atmosferiyle ve cilalanmamış teknik yapısıyla. Şimdi karar anı. Bu dava gerçekten sizin için mi? Oyunu özetlemek gerekirse kaynakların da birleştiği nokta şu. Bu bir zıtlıklar bütünü. Güzel ama sert, atmosferik ama çizgisel ve çok az dedektiflik yaptığınız bir dedektiflik oyunu. Eleştirmen puanlarına baktığımızda da bu zıtlığın bir yansımasını görüyoruz. Puanlar genellikle 10 üzerinden 5 gibi vasat notlardan, 7.5 gibi iyi olarak kabul edilebilecek notlara kadar geniş bir yelpazede geziniyor. Bu da gösteriyor ki bu oyundan alacağın keyif tamamen beklentilerinle ve neyi tolere edip edemeyeceğinle ilgili. Bu noktada birçok incelemenin altını çizdiği bir detay devreye giriyor. Oyunun fiyatı. Neredeyse hepsi oyunun fiyatının bir sinema bileti ve patlamış mısır civarında olduğunu belirtiyor. Belki de oyuna bu beklentiyle yaklaşmak en doğrusu. 3-4 saat sürecek interaktif bir film deneyimi gibi. Kesinlikle. O zaman kararı netleştirelim. Kimler bu malikanenin kapısından içeri adım bile atmamalı? Evet, kimler uzak durmalı? Çok net bir profil çizebiliriz. Eğer The Witness veya Return of the Obra Dinn gibi karmaşık, zekanızı zorlayan bulmaca oyunlarını seviyorsanız bu oyun size hakaret gibi gelecektir.
hızlı tempolu aksiyon, çatışma veya yüksek bir oynanış temposu arıyorsanız kesinlikle yanlış yerdesiniz. Ve en önemlisi yavaş hareket etmeye, bir nesneyle etkileşime geçmek için doğru pikseli bulmaya çalışmaya zerre tahammülünüz yoksa bu oyun sizi çıldırtabilir. Peki ya kimler bu davayı üstlenmeli? Kimler John Morley'nin trench coat'unu giyip o yağmurlu geceye adım atmalı? Sanırım burada da profil oldukça belirgin. Eğer Gone Home veya What Remains of Edith Finch gibi yürüme simülatörü olarak adlandırılan anlatı odaklı deneyimleri sevdiyseniz ama bu sefer daha karanlık, daha cesur, daha noir bir tat arıyorsanız bu oyun tam size göre. Kesinlikle. Veya sadece noir estetiğini, o kasvetli atmosferi seviyorsanız ve yağmurlu bir akşamda kendinizi 3-4 saatliğine tekinsiz bir gizemin içine bırakmak istiyorsanız aradığınızı bulacaksınız. En temel ayrım şu: oyunları bir beceri testi, bir meydan okuma olarak değil de sizi farklı bir dünyaya taşıyan interaktif bir hikaye olarak görüyorsanız, John Morley'nin Son Davası size kusurlarına rağmen keyifli anlar yaşatabilir. Sonuç olarak bu oyun türünde bir devrim yaratmıyor. Hatta kendi türünün en parlak örneği bile değil. Ancak kaynakların da belirttiği gibi türe yazılmış uşuk iyi niyetli bir aşk mektubu olduğu da bir gerçek. Vadi basit ve net, sizi birkaç saatliğine kasvetli psikolojik bir gizemin içine hapsetmek. Ve bu vaadini tüm pürüzlerine rağmen yerine getiriyor. Bu analiz boyunca hep aynı sorunun etrafında döndük. Atmosfer, zayıf mekanikleri kurtarabilir mi? Bu da beni daha temel, daha felsefi bir soruya getiriyor. Nedir o? Sizin için interaktif bir deneyimde size bir hikayenin anlatılmasıyla bir hikayeyi oynamanız arasındaki o ince çizgi tam olarak nerede? Bir oyunda zorluk seviyesinin düşük olması veya oyuncu özgürlüğünün kısıtlanması, ne zaman herkesin erişebileceği bir tasarım tercihi olmaktan çıkıp oyuncunun zekasına yapılmış bir saygısızlık gibi hissettirmeye başlar. İşte The Last Case of John Morley tam da bu sorunun kalbinde duran bir dava. Ve bu davayı çözüp çözmemek tamamen size kalmış.